Merhaba arkadaşlar. Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size tunus işi işkembe modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Genellikle bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Peki diyeceksiniz ki bebek battaniyesi için ablacığım tığıma ilmek sayım yetişmiyor. Arkadaşlar ilmek sayınız için bebek battaniyeleri için aynı şekilde bakın böyle ucu çentikli arka tarafında misinası olan özel tığlar satılıyor. Yani bulup alabilirsiniz. 3,5 numara tercih edin arkadaşlar. İpi ise kar topu Baby One ile kullandım ve onunla yapın bebek battaniyesi yapıyorsanız. Eğer bebek yeleği yapacağım ben bu modelden derseniz arkadaşlar 2,5 numara kullanacaksınız. Bakın bu şekilde zaten tunus işi için satılan tığlar var. 2,5 numara örneğin alize şekerim ile yapabilirsiniz. Aynı şekilde eğer Baby One kullanmak istiyorsanız 3,5 numara kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çok kafa karıştırıcı bir model. Sadece kenarlarını takip etmemiz gerekiyor. Hemen ben size şöyle kısaca bahsedeyim. Zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Zincirinizi biraz bol tutun ki alt kısımda böyle çekme olmasın. Bu kadar yeterli arkadaşlar size anlatabilmek için. Şimdi arkadaşlar ilk sıramı her zincirimin içinden zincir atlamadan hiç böyle bu şekilde çekiyorum. Bakın hiç atlamadan. Evet, sıra sonumu tamamladım. Bakın bu şekilde dizdim. Şimdi ilk baştakini tek örüyorum. Arkadaşlar bakın böyle bir tanesini ördüm ilk baştakinin. Sonra diğerlerini ikişer ikişer bakın şu şekilde ikişer ikişer örerek sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde. Evet, bakın arkadaşlar bu şekilde sıramı tamamladım ben. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Arkadaşlar burada bakın şu iki tanesini birlikte çekiyorum. Çektikten sonra doladım. Tekrar iki tanesini birlikte çekiyorum. 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 Bu sırayı da böyle tamamlıyorum arkadaşlar. Doladım ve sonda bir tane kaldı. Onu da böyle çektim. İkinci sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine tekrar aynı şekilde ilk baştakini tek örüyorum. Diğerlerini ikili şekilde örerek sıra sonuma geliyorum. Bakın bu şekilde ikili ikili örüyorum.
Evet. Arkadaşlar şimdi kenarlarına dikkat edeceğiz dedim ya. Şimdi bu kenarda biz ilk başlarken çift olarak örmüştük. Yani ikisini birlikte örmüştük. Şimdi bu kenarda tekini çekeceğim. Yani tekini böyle hiç ikili yapmadan çektim. Şimdi şuradaki bakın şurada bizim doladığımız var ya. Bakın şu doladığımız var ya. Bunu alıyorum ve bu karşıdakini de şu karşıdakini de alıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Doladım. Tekrar yine bakın burada 2 tane var. Bu diğer 2 tane dediğim diğeri biraz alt kısımda kalıyor. O yüzden kafanız karışabilir. O yüzden bakın şöyle bunu da aldım. Şunu da alıyorum. Ve çekiyorum arkadaşlar. Tekrar doluyorum. Yine bakın aynı şekilde burada bir tane var. Bir tane de buradan alıyorum ve çekiyorum. Yani kenarlarına dikkat ederek ilerlerseniz modeliniz düzgün bir şekilde oluşur. Şimdi doladım. Tekrar yine bakın burada bunu aldım. Bunu da aldım. İkisini birlikte örüyorum. Doluyorum. Tekrar yine alttakini aldım. Şu ikisini birlikte aldım. Doluyorum. Bakın şu şekilde şuradakini şunu alıyorum. Şunu da alıyorum. Çekiyorum. Doladım. Arkadaşlar burada kenarda hani öncekinde bir tane kalmıştı ya. Artık bunu da ikisini birlikte örüyorum. Ve kenarda dolamıyorum arkadaşlar. Yine birini bir şekilde ikisini birlikte sıra sonuma kadar böyle geliyorum. Lastik kısmına uygulayabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz dediğim gibi. Arkadaşlar az öncekinde biz burayı tek yapmıştık ya, artık burayı ikinci sıramızda çift yapıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak ilerliyor. Burası doladım. Ondan sonra tekrar yine bakın burada aşağıdakini alıyorum. Karşıdakini alıyorum. Örüyorum. Doladım. Aşağıdakini alıyorum. Karşıdakini alıyorum. Yani kenarı takip ederseniz modelin orta kısmı da sizin için çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Yani bir çift, bir tek. Bir çifti aldım şimdi. Diğer sıramda da kenarı tek alacağım. Çifti almayacağım. Doladım. Tekrar yine bakın. Model ilk sıralarda kendini göstermeyebilir arkadaşlar. İlerleyen sıralarda daha net bir şekilde kendini gösterecektir. Tekrar doladım. Tekrar burayı ördüm. Doladım. Şimdi burada da öncekinde çift yapmıştık. Burada tekimiz kaldı. Bu tekimi de alıyorum. Sonra tekrar yine tek şekilde kenarımı ördüm. Yine diğerlerini ikili ikili örerek sıra sonuma geliyorum. Evet. Arkadaşlar ilk sıramız, önceki sıramızda kenarı çift olarak almıştık değil mi? Şimdi kenarı tek olarak alacağız. Bakın. Kenarı tek olarak aldık. Yani kenar bir sıra çift, bir sıra tek, bir sıra çift, bir sıra tek olursa modelin orta kısmında da kayma olmaz ve siz daha rahat bir şekilde işkembelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi tekrar yine şu aşağıdakini alıyorum. Bununla örüyorum. Doladım. Yine bakın. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. Alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Bakın. Şuradakini yine alıyorum. Örüyorum. Doluyorum.
Bakın. Çift alıyorum. Doluyorum. Aşağıdakini alıyorum. Üsttekini alıyorum. Doluyorum. Örüyorum. Doluyorum. Ve sıra sonuma geldim yine. Çiftimi örüyorum. Doluyorum. Ve tekimi örüyorum. Yine tekimi ördüm arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sırayı da yine ikili ikili tığımızdan çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi önceki sıramızda kenarımızı tek örmüştük. Şimdi kenarımızı çift örüyoruz. Bu şekilde çift örüyoruz. Çift ördüm. Doladım. Aşağıdakini bakın alıyorum. Şu üsttekini de alıyorum. Örüyorum. Doladım. Aşağıdakini aldım. Üsttekini aldım. Ördüm. Doladım. Şu aşağıdakini aldım. Üsttekini aldım. Doladım. Ördüm. Şöyle yaparsanız bakın siz de oradaki ilmeği görürsünüz zaten şunu. Yani kafanızı karıştırabilecek noktalardan bir tanesi de o. Diğeri de kenarlar arkadaşlar. Kenarları düzgün tutarsanız ortada kafanız karışmaz. Doladım ve bakın kenarıma çift denk geldi yine. Evet. Şimdi yine aynı şekilde tığımı boşaltıyorum arkadaşlar. Evet. Ve hepsini ikili ikili şekilde ördüm. Şimdi öncekinde kenarımızı çift aldık. Bu sırada kenarımızı tek alıyoruz. Bakın kenarı hiç kaçırmıyorum arkadaşlar. Kenarı kaçırmıyorum. Kenarı kaçırmadığım için ortada modelimde oluşmaya başladı. Şu şekilde işkembelerim oluşmaya başladı. Model ilerledikçe daha şık bir şekilde kendini gösterecektir. Şimdi yine ikili örüyorum. Doluyorum. İkili örüyorum. Doluyorum. İkili örüyorum. Modelin işleyişi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Önemli olan iki şey var burada. Önemli olan kenarı götürebilmek ve ortada mesela ikili ördüğümüzde doladık ya, şunu kaçıran arkadaşlar var. Bak şunu kaçıran, çünkü şöyle baktığınız zaman modele şöyle baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ilmeği göremiyorsunuz. O yüzden bunu kaçırabilirsiniz ve kafanız karışabilir. Şimdi bunu da aldım. Örüyorum. Yani şöyle bakarsanız zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bunu da ördüm. Doladım. Kenarımdaki tekimi de öreyim. Çekeyim. Bir saniye, burayı sıkı çekmişim. Evet. Bakın modelim böyle kendini göstermeye başladı bile. Çok hoş ve çok şık duruyor. Bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Tunus işi patiklerde kullanabilirsiniz bu işkembe modelini. Çok hoş durur. Çok güzel durur. Böyle zaten puf puf duran bir model, yumuşak duran bir model. Çok da sert durmuyor. Yani çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Yine kenarı tek alıyorum. Arkadaşlar umarım bu aşamaya kadar anlamışsınızdır. Zaten anladıysanız işleyişi bu şekilde, modelin işleyişi sürekli bu şekilde ilerliyor. Sadece yapmanız gereken tek şey kenarları kaçırmamak. Evet. Bu sıramı da tamamladım.
Şimdi arkadaşlar önceki sırada tek aldık. Bunu da çift alıyorum, doluyorum ve artık arkadaşlar model gözünüzde canlandıktan sonra zaten siz şuradaki birleştirmelerin de nasıl ilerlediğini, mesela örneğin diyelim ki gelelim en başa geldik. Ya ben burada dedim ki unuttum kenarın kısmını, ben acaba önceki sırada çift mi almıştım, tek mi almıştım? Şöyle bir bakacak olursanız şurada bakın, şurası açık. Şurada kapatmanız gereken ilmekler var. Yani buranın işkembe olması için bunu çift örmemiz gerekiyor. Burayı çift örmem gerekiyorsa benim buradaki 2 tane ilmeğim kalıyor. Ne yapacağım? Demek ki sen önceki sırada tek örmüşsün ki burada 2 tane kalmış ve çift ile başlaman gerekiyor. Yani model ilerlediği zaman gözünüzde bu da canlanacak. O yüzden çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Ama ilk sıralarda yeni yapıyorsanız dediğim gibi kenarı kaçırmamanız gerekiyor. Doladım. Yine çift ördüm. Doladım. Yine çift ördüm. Doladım. Çift. Doladım. Çift. Doladım. Ve çift ördüm. Doladım ve kenarımdaki tekimi alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oluştu arkadaşlar. Arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız bebek battaniyelerine için özel satılan ucu çentikli, dediğim gibi ucu çentikli tığlar var, misinalı, onlardan kullanabilirsiniz. Patik yapmak istiyorsanız zaten patiğin işleyişi bu şekilde olduğu için patiğe bu şekilde başlanıyor ve burun kısmında kendiniz kısaltmalarınızı, eksiltmelerinizi, yükseltmelerinizi yapabilirsiniz. Ama mesela sade renkte çok hoş ve çok şık duran bir model. İstediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz istediğiniz yere. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. İyi günler, sağlıcakla kalın.